Hepinize merhabalar. Bugün farklı bir tarif olacak. Yani güzel olacağını düşündüğüm bir tarif. Bana da bir takipçim tavsiye etti bu tarifi. Bana videosunu yollamış. Açıkçası izleyince çok beğendim. Bana uyabileceğini düşündüğüm bir tarif. Bugün Keşan'ın ciğer sarmasını yapacağız. Bunu Keşan'da Çamlıbel Restoran bildiğim kadarıyla en iyi yapıyormuş. Ben de onun videosunu izleyerek bugün uygulayacağım. Çok detaylı bir video yok ama birazcık kendi yorumumu katacağım. İnşallah doğrusunu buluruz diye tahmin ediyorum. İçerisinde ne var? İçerisinde ciğer var, biber var, sarımsak var, birazcık da iç yağ var. Yani bu kombinasyondan zaten kötü bir şey çıkması bence mümkün değil. Bugün malzemelerimiz bu şekilde. Bir de yanına işte domates, kırmızı soğan, maydanoz falan birazcık yancı bir şeyler yapacağım. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Bu yemeğin özelliği meşe kömüründe yapılıyor olması. Ben de bugün öyle yapacağım. Bir miktar yeni kömür ekledim. Bir miktar da son kullanımdan kalan meşe kömürlerim vardı. Onları ekledim. Şöyle 2 tane parafin tutuşturucuyu yaktım. Üzerine de kömürlerimi bıraktım. Bunlar tutuşturulana kadar işimiz yok. Birazcık bekleyeceğiz. Bu arada ciğerleri doğramaya başlayabiliriz. Domatesleri, biberleri, maydanozları falan yıkadım. Onlar süzülürken ben bir yandan da hazırlığımı yapmaya başlayayım. Şimdi benim bugün 1 kilo 300 gram kadar ciğerim var burada. Ben buna, benim biraz sarımsaklarım iri. Şöyle bir 5 diş kadar falan sarımsak koyacağım. Yani tam olarak böyle detaylı tarif yok açıkçası. O yüzden de ben birazcık kendi yorumumu katacağım ama bu tarifi bilen arkadaşlar varsa, yaptığım yanlışları da aşağı yazarlarsa bir kere de böyle doğrusuyla yapmak isterim. Bunları baştan bir doğrayalım güzelce. Ben ince ince doğrayacağım. Evet arkadaşlar, sarımsakları şöyle ince ince doğradım. Kabımın içine alıyorum. Şimdi aynı şekilde biberlerimi, bunu da yine göz kararı yapacağım. Ben 1 kilo için yaklaşık olarak bir 8-10 tane biber doğrayacağım. Ben bu arada kıl biber kullanıyorum. Onları da küçük küçük doğrayacağım. Çok aşırı derecede böyle ön planda olsun istemiyorum. Bakın arkadaşlar, aşağı yukarı boylar böyle. Eğer kalın biber kullanıyorsanız bence ikiye bölün. Çok böyle bütün ağza gelmesi hoş olmaz diye düşünüyorum. Yaklaşık 10-11 tane biber doğradım. Şöyle hani şöyle 2 avuç gibi düşünebilirsiniz. Bunu da yine içine atıyorum. Şimdi geldik ciğerlere. Şöyle benim 2 parça ciğerim var. Ben ciğerleri yıkamıyorum. İsteyen arkadaşlar yıkayabilir. Siz bilirsiniz. Şimdi normalde bu ciğeri şöyle bir tane satırla alıp böyle pat pat meşe kütüğünde dövüyorlar. Videoda izlediğim bu şekilde. Ben şöyle birazcık şu üzerindekileri temizleyeceğim. Ondan sonra bir deneyeceğim bakalım. Ben şöyle şu damarlarını temizledim. Ciğerler bu şekilde hazır. Şimdi açıkçası benim şöyle bıçakla bu işlemi yapmak daha bir kolayıma geliyor. Şöyle küçültmek. Şöyle minik parçalar haline getirmemiz gerekiyor. Yani şöyle bir satırla bir deneyeyim ama bu daha kolaymış. Bu harbiden daha kolay. Etrafa da çok sıçramıyor. Sıkıntı yok gibi. Şimdi şu yaptığım kadarını içine alayım. Küçük küçük yapayım. Zırh gibi düşünün. Ama bu satırla yapılıyor. Şöyle çok aşırı kıyma gibi küçültmüyoruz. İri iri taneli olacak. Vallahi benim satır da ağırmış. Artıyor insanın koluna ha. Öyle basit gözüküyor ama bunu devamlı yapan ustalara Allah güç kuvvet versin.
Evet arkadaşlar, bu şekilde kıydık ciğerlerimizi de. Adana kebabından daha kolay ama çok da kolay sayılmaz. Belki onlar bunu da satırla çekiyordur, yağı da, ama ben o işe girmek istemedim. Şöyle kasabıma kıyma çektirdim, iç yağını. Yaklaşık olarak bir 200 gram, 250 gram civarında da iç yağ koyacağım. Bunun tamamını kullanmayacağım. Şöyle bir karıştırıyorum. Sarımsak çok güzel kokuyor ha. Şöyle bir karışım oldu. Şöyle gördüğüm kadarıyla onların harcı biraz daha cıvık geldi benim gözüme. Ama ustanın söylediği başka bir şey yok dedi. Ustaya güveniyoruz. Bu arada kömürlerimiz de hazır oldu. Gördüğünüz gibi şu an tamamen kor halde. Ama biz bu kadar kor istemiyoruz. Bize daha sakin ateş lazım. Çünkü ciğerlerin dışında sarma yağı olacak. O yüzden de bunların birazcık böyle öldürmemiz gerekiyor bu ateşi. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Kapağı kapatıyoruz. Bakın, havalandırma şöyle ucundan açık. Ucundan çok az. Yan havalandırma da aynı şekilde neredeyse tamamen kapalı. Bu şekilde bunu bırakacağız. Bu sakinlerken biz de gidelim şimdi artık. Ciğerlerimizi saralım, son haline getirelim. Mangal hazır olurken ben de şimdi artık bunun içine tuzunu ekleyeceğim. Bunu ben son anda eklemeyi tercih ettim. Çünkü tuz biliyorsunuz hemen sulandırır eti. Hemen yapmadan önce koyacağım. İsterseniz koymayıp sonradan da koyabilirsiniz ama ben yine de koymanızı tavsiye ederim. Şöyle gömlek yağları var. Bu gömlek yağının içine sarıyor ustalar. Şimdi biz de onların yaptığı gibi yapmaya çalışacağız. Şu dışındaki baştan kalın kısımları alıyorum. Şöyle normal şartlarda bunu 180 gramdan yapıyorlar. Ben şöyle bir avuç alıp göz kararı koyuyorum. Üzerine de bu şekilde tek bir kat arkadaşlar, öyle çok fazla kat yapmıyorlar. Ona dikkat ettim. Şöyle tek bir kat kenarlarından bu şekilde kesiyoruz. Bunu da bu şekilde tel ızgaranın içerisine koyuyorlar. Şöyle. Ben tek tek koyacağım. Şöyle küçük ızgaralarım var. Bunlarda rahat rahat çevirmek istiyorum. O yüzden bir tanesine birkaç tane koymak istemiyorum. Şimdi çekim için 2 tane yapacağım. Daha sonra biz aileye devam edeceğiz. Onlar soğumadan yesinler istediğim için. Aynı şekilde bakın. Yağın böyle kalın olduğu yerlere atlayın arkadaşlar. Buralar iş görmez. Bize şöyle damar damar ince kısımları, bakın şöyle gözüküyordur. Şu dantel gibi olan kısımları lazım bize. En ince yağ bu işte en iyi işi görür. Onu size söyleyebilirim. Yine bundan bir avuç alıyorum. İçine koyuyorum. Şöyle irice bir köfte gibi düşünün bunu. Birazcık bastırıyorum. Böyle yine yağın fazla yerlerine, kalın yerlerini aldım. Bunu da kapattım. Şimdi artık mangalım sakinlediği zaman bunları atabilirim. Mangalın birkaç dakikası daha var. Bu arada ben de hemen yancılarımı hazırlamak istiyorum. Şöyle yanına domates koyacağım. Soğanlarımı da yine böyle bu şekilde keseceğim. Tuzlayıp yeriz yanında. Hemen soğanlarımı da kıyıyorum. Evet, soğanlarım hazır. Maydanozların da saplarını ayırıyorum arkadaşlar. Sadece yapraklarını alacağım. Sebzelerim de hazır. Biraz sonra bunların sumağını falan vereceğim. Biz şimdi pişirmeye geçebiliriz. Kapağımız kapalı. Havalandırmalarımızı da böyle az kapalı şekilde bir 20 dakika kadar beklettik. Şu an ateşim iyi gibi. Yani hala biraz kuvvetli ama öyle tahmin ediyorum, idare eder bize. Şimdi ciğerlerime
Direkt közün üzerine koyuyorum bu şekilde. Yavaş yavaş pişecekler. Evet, yağlar damlamaya başladı. Bu arada benim terasım biliyorsunuz çok rüzgarlı. Bir yandan da rüzgar yelliyor ateşi. Şimdi şöyle dumanlar çıkmaya başladı. Hemen şöyle bakın. Dışı hemen kızarmaya başladı. Bir kere çevirelim. Benim terasta bu iş zor. Dediğim gibi çok rüzgarlı. Normalde bunun çok sakin olması lazım. Bakın görüyor musunuz şu an? Normalde aslında çok güzel küllendirdik ama işte çok fazla rüzgar var benim terasta. Ne yaparsan bunu engelleyemiyorsun. Şuna ben birazcık kül koyacağım. Ateşi uslandırmak için bir miktar kül koydum. Her zaman yedek bir planınız olsun. Şimdi normal şartlarda bu kadar tuttuğumda bu rahat rahat yeterdi. Ama bu kadar yağlı ve bu kadar rüzgarlı bir ortamda siz de eğer böyle hani restoranda pişireceksiniz çok problem olmaz belki ama piknikte falan yapacaksanız rüzgar etkisini atlamayın arkadaşlar. Bu arada şunu hemen yine bir çevirelim bakın. Hemen çeviriyorum. Şöyle de bir tane ekmeğim var arkadaşlar. Bunu da şöyle koyacağım. Yine bunu sık sık çeviriyorum artık. Normal köfte gibi. Dışındaki yağ iyice pişsin. Bu arada içinde ciğerlerimiz de güzel pişsin. 10 numara oldu. Artık bunları alabilirim. Şöyle kenarlarında çok hafif kalın yerler kaldı. Onları da şöyle birazcık tutacağım. Bu şekilde birazcık pişireceğim. Ondan sonra alıyorum. Arkadaşlar 10 numara oldu. Oğlumdan yerleri mahvettim. Ya boş ver yerleri ya. Allah Allah. Evet hadi artık daha fazla Aman kurutmadan Allah'ım ya. alalım. Al ekmeği gel baba. Of. Hacım Heh. şimdi ben hemen şu şeyi de ayarlayayım mı? Şu soğanla sumağı da karıştırayım Evet. taze taze. Şöyle üzerinden birazcık. Biraz daha atsana baba sumak. Biraz daha yer bu. Tamam. Bu kadar yeterli bize. Tuz attın mı? Tuz atmadım. Ciğer varsa bu olacak yani. Abi ben nasıl bir ciğer? Çabuk ekmeğimi soğuttum Allah aşkına ya. Vallahi soğutmayacağım. Vallahi billahi ya. Şöyle bir arkadaşlara gösteremeydik. Göster be Mustafa. Nasıl göstereceksin? Şöyle Öyle gösterelim gösterelim ben. Bakın arkadaşlar. Harbiden 10 numara değil mi ya? Mustafa Harbiden 10 numara gözüküyor. gödüklüğü gibi İzmir'e bir bakalım Ya mı? şöyle sunum hazırlamıştım ama yani Yok sunum yani bunun ya. harbiden Vallahi bakamayacağım yok. Bak yani. sunum burada ama ben... Şöyle birazcık bir boş tatsak mı baba ya? He? Hadi sen öyle bir başla. Hadi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Ben şöyle bir içini göstereyim. Ay, oğlum sular patladı ya. Sular patladı. Vallahi patladı. Gözüküyor mu bilmem ama içi çok güzel pişmiş. Şöyle müsaadenizle tadıyorum biz. Oo. Oo. Arkadaşlar bu nefis bir şeymiş. Vallahi Keşan'a selamlar. Vallahi öyle. Vallahi nefis bir şeymiş bu. Vay. Ben şimdi hemen içine biraz şunu. Bak ben boş tattım. Baba bir boş tatsana şunu. Ne tatacağım oğlum ya? Vallahi Harika bak ya. bak bir tadar mısın şundan? Böyle bir yorumunu merak ediyorum bak. Şöyle bir lokma. Bir tat bakayım. Arkadaşlar samimi söylüyorum 10 numaraymış. Bak çok aynen. değil mi? Ya bunu böyle ekmek arası değil tabakta bile yenir yani bu. Tabakta belki daha bile iyi olur. Bir de böyle bir tadıyorum müsaadenizle. Vallahi bayıldım ben. Aynen. Vallahi arkadaşlar şimdi yerinde yemedim. Ama yani ben bu kadarını yapabildiysem orada nasıldır daha çok merak ettim şimdi. Gerçekten harika. Sarımsak o kadar yakışmış ki buna. Yani samimi söylüyorum bu kadar olur ya.
Ama çok hani ne böyle fazla ne az. O kadar güzel kararında geliyor ki. Bunu mutlaka deneyin arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yani bunu kuzu ciğeriyle yaptık. Dana ile olur mu bilmem. Ne olmaz mı? Dur. Ama Abi bunun ciğerden sarması harika. samimi söylüyorum. Gerçekten 10 numara olmuş. Mutlaka deneyin. Bir ısırık daha alayım şöyle. Vallahi şundan 2 tane yerim ben ha. Harbi yerim yani. Arkadaşlar benim ciğer konusunda böyle top listeme girdi bu. Mutlaka yani denemeyeniniz varsa mutlaka deneyin derim. Hacım yorumlarını merak ediyoruz. Vallahi usta da beni dağdan çağırdı sağ olsun bu olay için. Şimdi daha yeni girdim bak. Ben de yeni girdim. Aynen yapılışını görmedim. Vallahi ama. görmedim. Ama ben zaten severim. Böyle bu sarma gömlek bunlara çok yakışıyor. Evet, evet. Ama hayat veriyor. Bu inanın daha ilk defa yiyorum yani. Ben neymiş? İlk defa ama Hacım, bayıldım. Ben sana ne olduğunu anlatayım. Heh. İçerisinde ciğeri, kuzu ciğerini satırla kıydık. Hı. Biraz iç yağ koyduk içine kıyma halinde. Ha. Tamam mı? Ondan sonra çok küçük bizim kıl biberler var ya. Çok küçük kıl biber koydum. Bir de sarımsak koydum. Ama arkadaşlar o sarımsak olmasa yani bak samimi söylüyorum bir 3 puan kırarım direkt bundan yani. Bak o kadar fark etmiş. Bunu mutlaka deneyin. Şahane. Ciğeri soğutmamak lazım. Mangalın da ateşi geçsin istemiyorum. Kalanları da pişireceğim ailenin diğer üyeleri için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bizim çok hoşumuza gitti. Yani siz de bunu yapıp benimle Instagram'dan paylaşırsanız ben de Instagram'da sizin paylaşımlarınızı herkesle paylaşırım. Aynen. Aşağıdaki adresten bizi takip edebilirsiniz. Bu arada kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka abone olun. Eğer bildirim tuşuna da basarsanız bütün yeni videolardan haberiniz olur. Hacım eklemek istediğim bir şey yoksa kapatıyoruz. Eline sağlık diyorum. Afiyet Harikasın olsun. diyorum. Afiyet olsun. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol. Afiyet, Yine şifa bir olsun. ilklen tanıştırdı bizi. Afiyet Sağ ol. şifa olsun inşallah. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Keşanlardan da yorum bekleyelim yani bunu. Aynen. Evet. Nasıl yaptık onu Evet. da yorumlayın. Tabii. Bizim bir iddiamız yok. Çok beğendik. Ama siz de tabii ki yorumunuzu yapın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.